Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Nirvana sahteden bahsedeceğim. Öncelikle ürünlerin hepsi tamamen el yapımı. Nirvana sahte tek parça. Yani birleştirme, plexi vesaire değil. Bu bağlantı noktaları da tek parçanın yani tek parça dökümün içerisinde kalıyor. Sonradan eklenmiyor. Bu sayede çeker mukavemeti epey bir yüksek. 3 farklı model var. 9 gram, 20 gram ve 23 gram model. Şu an bu gördüğünüz model 9 gram modelimiz. 9 gram model genelde havanın yatık olduğu, suyun çarşaf gibi olduğu zamanlarda tercih ediliyor. Ama tabi suyun köpürdüğü, dalganın olduğu yerlerde de kullanabilirsiniz. Levrek lüferden ziyade melanur, sargoz, çupra gibi yassı balıklarda kullanabilirsiniz. Çünkü suyun köpürdüğü yerlerde levrek lüfer biraz daha iri sahteler tercih ediyor. Daha görünülebilir oluyor. Bu yüzden dalgalı havalarda 20 ve 23 gram modellere yönelmeniz daha sağlıklı olur. Ürünün aksiyonundan bahsedeyim. Şimdi bu 9 gram modelimize klasik VTD aksiyonu vermeniz gerekiyor. Bu arada hani düz sarımla kullanıp çok güzel verim alan arkadaşlar da var. Şimdi VTD aksiyonunu göstereyim size. Yeni başlayan arkadaşlar için. Kamışın ucunu küçük küçük vuruşlar yaparak makinede ağır sarım yapıyorsunuz. Sahte suyun üzerinde zikzak çizerek geliyor. Düz sarım da yapabilirsiniz. Gene düz sarım yapacaksanız bile en azından şöyle kısa jerkler verirseniz sahteye bir slalom hareketi yaptıracaktır. 9 gramla alakalı gelen en çok gelen sorulardan bir tanesi de hani spin takımla kullanabilir miyim oluyor. Şimdi bu 9 gram modelin atış erimi boyutuna göre oldukça yüksek. Bu yüzden bunu şu an zaten kullandığım takım da 15-45 bir takım ve atış yaparken herhangi bir problem yaşamıyorum. Atış erimi oldukça yeterli. Havanın biraz daha yüksek olduğu zamanlarda hedef balığınız da büyüdükçe tabii yani boylar arttıkça 20 gram modele yönelebilirsiniz. 20 gram modelin aksiyonu biraz daha farklı. 20 gram modelin ağırlık merkezi önde olduğu için sahteye aksiyon verirken biraz daha şu şekilde biraz daha sert jerkler vermeniz gerekiyor. VTD aksiyonunu verebilmeniz için daha sert vuruşlar yapmanız gerekiyor. Şunu da belirteyim. Düz sarımda bakın orta hızlarda düz sarımda 20 gram model zaten kendisi kuyruk aksiyonu alarak geliyor. Yani böyle de bir avantajı var. Hani VTD aksiyonu vermek istemiyorsanız veya düz sarım yapmak istiyorsanız eğer biraz orta hızda veya orta hızın üzerinde düz sarım yapabilirsiniz. Şimdi bu sahteler su üstü. Fakat plastik su üstü sahtelere göre bir takım avantajları var. Mesela plastik su üstü sahteler gövde olarak suyun üzerinde kalıyor. Fakat bu Nirvana sahtede şöyle bir durum var. Sırt hizası yani sırt seviyesi su hizasından geliyor. Biraz daha gerçekçi bir aksiyona ve görünüme sahip oluyor. Yani şöyle elimdeyken göstereyim, anlatayım size. Yani su seviyesi parmağım olarak düşündüğünüzde sırtı suyun üzerinden hafif gözükecek şekilde yüzüyor. Bunu derinden getirmek istediğiniz zaman ya yavaş sarım yapmanız gerekiyor veyahut da kamışın ucunu suyun içerisine sokmanız gerekiyor. Şimdi 23 gram modelden bahsedeceğim biraz. 23 gram modeli biz havanın çok sert olduğu zamanlarda tercih ediyoruz. Rüzgarın çok sert olduğu zamanlarda tercih ediyoruz. Şimdi birazdan o sahteyi de takacağım. Hem aksiyonunu göstereceğim, hem aerodinamik yapısını göstereceğim. Şimdi ise 23 gram modelin aksiyonundan bahsetmek istiyorum. Tabii aksiyondan önce şunu anlatayım. Sahte kavisli bir yapıda, düz silindirik bir yapıda değil. Şöyle göstereyim. Bunun birkaç avantajı var. Özellikle sert ve rüzgarlı havalarda, dalganın yüksek olduğu havalarda biliyorsunuz sahteyi attıktan sonra rüzgar ipe bir bombe yaptırıyor ve sahtenizi süratli şekilde kıyıya sürüklüyor. Suya biraz daha iyi tutunmasını sağlamak için bu yapıda tasarlandı. Aynı zamanda şöyle bir artısı daha var bu kavisli yapının. Suyun içerisinde kendi etrafında çok daha az döndüğü için ipinizin daha az gam yapmasına sebep oluyor. O içerisinde görünen kırmızı şey preslenmiş kurşun, daha yüksek atış erimi için.
Evet, sahtenin atış erimi oldukça yüksek. Neredeyse jiglerle yarışacak düzeyde. Aksiyona gelecek olursak, sahteye aksiyon vermek çok kolay. 23 gram model çok kolay aksiyon alıyor. Şöyle klasik yavaş sarım VTD aksiyonuyla levreyi çok kolay kandırabilirsiniz. Kofana lüfer gibi hızlı balıklardaysa kamışın ucunu şu şekilde biraz havaya kaldırarak biraz daha hızlı sarım ve kısa kısa vuruşlarla sahteyi biraz daha çırpıntılı ve daha seri VTD aksiyonuyla yüzdürürsünüz. Düz sarım ama hızlı sarım yaparsanız kendiliğinden gene zikzak çizerek gelecektir. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Bu cam sahtelerle ilgili. Çok soru geliyor. Hani bu sahteler kırılır mı diye. Videonun başında da söylemiştim zaten. Sahteler tek parça olduğu için çeker değerleri çok yüksek. Fakat tabii her sahtede olduğu gibi dikkat etmeniz gereken şeyler var. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için atış yaparken kefaret telini kapatmayı unutursunuz. Önünüzdeki taşa çarparsınız, sahteyi kırabilirsiniz. Veya önünüzde çok fazla taş vardır. Sahteyi kenara çekerken taşlara vurarak getirirsiniz. Bu da sahtede zedelenmelere ve çatlamalara sebep olabilir. İlk etapta fark etmeyebilirsiniz. Onu o şekilde kullanırsınız. Fakat bir balığın ağzına bindiği zaman o çatladığı yerden bu sahte kırılabilir. Ama darbe almadığı sürece, sert bir darbe almadığı sürece balığın bunu çekerek kopartması imkansızdır arkadaşlar. Çeker değeri çok yüksek. Gördüğünüz gibi atış erimine. ...20 gram ve 9 gram modellerimizde glowlu renkler mevcut. Fakat 23 gram modelde glowlu renk yok. Sadece gündüz sahtesi. Gece kullanacaksanız 9 ve 20 gramın renklerini tercih etmeniz gerekiyor. Gece kullanımda çok ağır sarım yapmanız gerekiyor. Özellikle levrekte. Yani şu şekilde küçük aksiyonlarla glowlu renklerimizi kullanabilirsiniz. Renklerle ilgili daha kapsamlı farklı bir video çekeceğim. Daha detaylı ve net anlatabilmek için. Şöyle 23 gram modelde tekrar bir atış yapalım. Gördüğünüz gibi sahte hala gidiyor. Vakit ayırdığınız için herkese teşekkürler arkadaşlar. Ben sık sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Yeni başlayan arkadaşları biraz fikir sahibi yapma amacıyla bu videoyu hazırladım. Umarım net ve açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Herkese rast gelsin diyorum.